Deprem. Hiç beklenmedik anlarda ve aniden gerçekleşen en büyük doğal afetlerden biridir. Özellikle şiddetli depremler ardında büyük yıkımlar ve ölümler bırakır. İnsanlık defalarca yüzleşmiştir bu felaketle. Yüzleşmeye de devam etmektedir. Bu videoda sizlere ölçülebilen en şiddetli ikinci depremden bahsedeceğim. Büyük Alaska depremi. Alaska'da takvimler 27 Mart 1964'ü gösteriyordu. Saat 17.35'te hayat normal seyrinde devam ediyordu. Fakat tarihin en büyük felaketlerinden birisi sinsice büyük bir yıkıma hazırlanıyordu. Bir dakika sonra yani saat 17.36'da Pasifik ve Amerika plakaları arasındaki bir fay 970 kilometre boyunca kırıldı ve tarihin kayıt altına alınan en büyük ikinci deprem meydana geldi. Büyük Alaska depreminin merkez üssü Anchorage şehrinin 125 kilometre doğusunda ve Valles şehrinin 64 kilometre batısında yer alıyordu ve deprem yerin 25 kilometre altında gerçekleşti. Richter ölçeğine göre şiddeti 9.2 olan Alaska depremi 4 dakikadan uzun sürdü ve kaydedilen en büyük ikinci deprem olarak tarihe geçti. Bu büyük depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Yalnızca ilk günde 6.0 şiddetinden büyük 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremi takip eden aylarda toplamda binlerce artçı sarsıntı meydana geldi ve daha küçük artçı sarsıntılar bir yıldan fazla uzun bir süredir bölgeyi vurmaya devam etti. Alaska'da 260 bin metrekarelik bir alanı etkileyen bu deprem sonucunda 11 metreye kadar dikey yer değiştirme meydana gelmiştir. Hatta 320 kilometre güneybatıda yer alan Kodiak yakınlarındaki bazı alanlar kalıcı olarak 9 metre yükselmiştir. Deprem sırasında okyanus tabanındaki kaymalar büyük tsunami'lere neden oldu. Bazı bölgelerde tsunami dalgaları kıyıdaki balıkçı teknelerini kıyıdan 100 metre kadar içeriye sürükledi. En büyük tsunami dalgası yaklaşık 67 metre yüksekliğiyle Shub Körfezi'nde kaydedildi. Amerika'nın diğer eyaletleri de tsunami'den olumsuz etkilendi. Kaliforniya'da tsunami nedeniyle 12 kişi ölürken Oregon sahilinde 4 çocuk öldü. Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Kuzeybatı ve Hawaii'deki bazı kıyı kasabaları da hasar gördü. Hatta Los Angeles'ta bazı teknelerde küçük hasarlar meydana geldi. 1.4 metre boyundaki tsunami dalgaları depremden yaklaşık 3 saat sonra Kanada kıyılarına ulaştı ve birçok kıyı kasabasında hasara sebep oldu. Hatta Peru, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Japonya, Meksika ve Antarktika kıtası da dahil olmak üzere 20'den fazla ülkede tsunami dalgaları kaydedildi. Bu fotoğrafta Büyük Alaska depremi tarafından üretilen tektonik tsunami için hesaplanmış seyahat süresi haritasını görüyoruz. Bu haritaya göre kırmızı olan bölgelerde tsunami dalgaları 1 ve 4 saat arasında, sarı olan bölgelerde 5-6 saat arası, yeşil olan bölgelerde 7-14 saat arası, mavi olan bölgelerde ise 15-21 saat arası bir varış süresine sahip. Deprem sonucunda 131 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi deprem anında ölürken 122 kişi oluşan tsunami nedeniyle hayatını kaybetti. Burası liman şehri Valdes. Burada su altı heyelanı nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti. Valdes kasabası orijinal yerinin 4 mil batısındaki daha yüksek bir yere taşındı. Burası Çeniga köyü. Deprem sırasında bu köyde 68 kişi yaşıyordu. Fakat 8.2 metre yüksekliğindeki tsunami dalgaları bu köyü vurdu ve 23 kişi hayatını kaybetti. Yüksek yerlere kaçabilenler hayatta kalmayı başardı. En çok hasar ise merkez üssünün 120 kilometre kuzeybatısındaki Anchorage şehrinde meydana geldi. Anchorage tsunamiler tarafından vurulmadı ancak şehir merkezi ağır hasar gördü ve mahallelerde meydana gelen heyelanlar büyük hasarlara yol açtı. Özellikle Alaska'da birçok yerde büyük maddi hasara sebep olan bu deprem 310 milyon dolar civarında maddi hasara sebep oldu. Dünyanın daha kalabalık bir bölgesinde olması tam bir felaketle sonuçlanabilecek olan deprem, şans eseri dünyanın nüfusu en kısıtlı bölgelerden biri olan Alaska'da meydana geldi. Bu da ölü ve kayıp sayısının az olmasının nedenlerinden biridir. Depremi önceden tahmin etmek ya da bilebilmek günümüz teknolojisiyle pek mümkün değil. Bu konuda bilinçlenmek ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmek depremle mücadele konusunda en etkili yöntemlerimiz diyebiliriz.
Sağlıcakla kalın.